Baştan sona İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 isimli videosunu izliyoruz DFT Tarih'in. DFT Tarih herhalde Türkiye'deki animasyonlarla yapılmış tarih videolarının öncüsüdür. Ben güveniyorum arkadaş bu kanala. Ben güveniyorum. Yürüyü YouTube'dan izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların 70 milyon insanı ben herhalde şöyle göremezsin herhalde değil mi 70 milyon insanı? Yani göz ufuğa sığmaz yani. tarumar ettiği onlarca ülke. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Dünya tarihinden önemli diyebileceğimiz sayısız olay vardır. Ama hiçbirisi insanlığın üzerinde 2. Dünya Savaşı'nın bıraktığı kadar iz bırakmamıştır. Bu hafta sizlere herkesin aklında daha rahat yer edebilmesi adına Ne oldu 2. chat? Dünya Savaşı'nı ana Allah'ım İsmet Paşam Allah senden razı olsun be. hatlarıyla anlatacağız. Türkiye niye siyah? Büyük savaş sonrası Avrupa'da totaliter ve faşist rejimler giderek popülerleşti. 1929 ekonomik krizinin oluşturduğu sosyolojik buhranda dünyayı karamsar bir atmosfere soktu. Böyle bir ortamda Almanya'nın başına geçen Hitler, ülkesinin 1. Dünya Savaşı'nda uğradığı ağır kayıpları telafi etmek için çok çabaladı. Bozulan düzeni yeniden tesis etti ve güçlendi. Ülke sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya'nın hakimiyetinde birleştirilmesi, Hitler alerjim. Babacık 34 unu bulsun mu bulsun mu? Hitler alerjim tuttu arkadaşlar. 13 Kusura olmuş bakmayın. be Sadikoyam. Bu arada videoda başlamadan önce sevgili arkadaşlar Subday Baba yapacağız. 9 ay diye labe karıma kavare. Subday yapacağız sevgili arkadaşlar. 3 tane oyunumuzu oynayacağız. 3 aylık, 6 aylık ve artı 12 aylık abonelerimizin Discord'da abone özel etkinliklere katılım odasında başvurmak isterse başvurması bekleniyor. Subday Hop. yakında. Selamın hello. Başvurulara göre seriliği artar. ve yeni toprakların kolonizasyonu ile beraber Alman popülasyonunun bu topraklara yerleştirilmesi politikasını kendisine hedef olarak belirledi. Yaşam alanı yani Lebensraum fikri onu saldırgan bir dış politikaya sürükledi. O, ülkesinin ve halkının yeniden kalkınması için bu politikayı vazgeçilmez olarak görmekteydi. Adolf Hitler ülkesini kalkındırırken bir dünya savaşı çıkarmak niyetinde değildi. Zaten 1. Dünya Savaşı'nda yaşananlar hem halkın hem de ordunun hafızasında daha çok tazeydi. Hiç kimse yeni bir savaş fikrini aklından bile geçirmiyor. Savaş çıkmaz Buna ya. rağmen Adolf, uluslararası arenada tepki çekecek işler yapmaktan geri durmadı. 1936'da Rhineland'ın askerden arındırılmış savaştık bölgesini abi. ele geçirdi. İspanya İç Savaşı'na birlik yolladı. 1938'de Avusturya'yı ilhak etti ve Sudetler bölgesi için Çekoslovakya'ya baskı yapıp istediğini aldı. Hitler'in bu kansız ve kolay başarıları onu giderek daha da talepkar bir hale büründürdü. Almanya önüne gelen her şeyi yutan bir canavara dönüşürken İngilizler ve Fransızlar Hitler'i durdurmak yerine ya sorunlardan kaçtılar ya da sorunları öteleyerek rafa kaldırdılar. Uyguladıkları yatıştırma politikasıyla Almanlara karşı tavizkar davrandılar. Kendisine verilen tavizlerden cesaret alan Almanlar daha da ileri gitmek için kolları sıvadılar. Mart 1939'da Çekoslovakya'yı Olduğu kadar ilhak abi. ettiler. Güneyde İtalyanlar ise faşist ve yayılımcı Benito Mussolini önderliğinde Arnavutluğu istila ettiler. Bu iki istilacı devlet Mayıs Atatürk'ün bu arada bu kendini gigaçet sanan dallamaya verdiği ayarları bilenler bilir. Kaşar etmiştir atam bu adamı bu arada. Yıktıralım oradan da. Kolpa adamdır. Zaten savaşın sonunda da halkı cezasını fişini kesti bu adamı. Saygılar. ayında Çelik Paktı'nı imzalayıp müttefik oldular. İngiliz ve Fransızlar Hitler'in Çekoslovakya ilhakı karşısında şoka uğrayıp onu durdurmaya çalışsalar da iş işten geçmişti. Hitler yeni hedefi olan Polonya işgali için tüm Selamünaleyküm. planları yapmıştı bile. Hayırlı yayınlar. 23 Eyvallah, Ağustos'ta eyvallah. Almanya ve Sovyetler Bebe. Birliği, Litvanya, Polonya, Estonya, Letonya ve Besarabya aralarında pay ettikleri bir saldırmazlık antlaşması imzaladılar. 1 Eylül 1939'da Almanlar Polonya'yı işgale başladılar. Birkaç gün sonra Fransa ve İngiltere müttefik olarak Nazi Almanyası'na savaş açtı ve düşman ülkesini denizden ablukaya almaya çalıştı. O sırada Mal. Tudo'ya selam. Bu ikili goofy ikili ya gerçekten. Yani savaşı
6 ay AFK kalıyorlar abi. Ya bir tarih yayını vakti geldi galiba ya. Galiba benim şeyim geldi abi. O eram geldi yani. Almanlar batıdan, Ruslar ise doğudan Polonya'yı işgal etmekteydiler. Ekim ayı geldiğinde Leh topraklarının işgali tamamlandı. Polonya'nın işgaliyle ilgili detaylı videoyu sağ üstte çıkan karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Ben geçen çok güzel bir belgesel izledim arkadaşlar. Belgesel sosyalist yanlısı bir belgesel ama tamamen belgelerle konuşuyorlar. Yani yorum katıyorlar ama yer yer sosyalist propaganda yapmak için yorum katıyorlar. Anlattıkları şeyleri bozmuyorlar. Tamamen Nuremberg mahkemeleri eşliğinde belgelerle konuştukları bir belgesel aslında. Ve bayağı Hitler'in nasıl aslında işçi karşıtı şeyler yaptığını, nasıl Kumanda. zenginleri arkasına topladığını, nasıl Almanya'nın işçi sınıfını öldürdüğünü, hani nasıl aslında bayağı o Almanya içinde ve halkı içinde her şey laflarını çökerttiğini gösteren bir videoydu belgeleriyle. İşte silah fabrikalarının nasıl arkasına aldığını, işçilerin haklarını nasıl yediğini vesaire. Güzel bir belgesel. Beraber onu ben bir izlemek istiyorum sizinle. Hiç kuşkusuz ki 2. Dünya Savaşı ile ilgili merak edilen pek çok nokta var. Özellikle savaşın taraflarının güçleriyle, kullandıkları silahların özellikleri ve Ama muharebe çok ağır bir belgesel Selamlar ve selamlar komutanım. sürekli belge veriyor. Sürekli Nuremberg mahkemelerinden anekdotlar gösteriyor. O yüzden hani eğlenceli bir belgesel değil yani. Öyle söyleyeyim. Hani harbiden documentary yani. lerle ilgili sayısız merak uyandıran veri mevcut. Kanal olarak biz de karmaşık gibi görünen bu bilgileri Dur, görselleştirmek ben bulabilir miyim acaba? O kadar adını verdim. Bu komik Blikli Stoklan'ın kendisi de Yahudi diyorlar bu dogrumu. Hitler'in arkasında kim vardı desem çıkar mı? Heh, bu abi. Hitler'i kimler yarattı? Gayet güzel bir belgesel olmuş. Yani hakikaten iş adamlarının, savaştan para kazanmak isteyen şirketlerin nasıl bu tarz işte politik figürlerin arkasında toplanıp nasıl kendi çıkarlarını güttüklerini çok güzel anlatan bir belgesel. 2,5 saat bir belgesel ve hani genel kanıyı da çok güzel kırıyor ama sosyalist yanlısı, onu söyleyeyim yani. Sosyalist söylemler çok duyuyorsunuz ama anlatılan hiçbir şey yorumla kirletilmemiş, her şey belgelerle anlatılmış. O yanı güzel. geliştirerek harita üzerinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ya da sizleri bu tarz içeriklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda veri görselleştirmenin en harika hallerinden biri olan 2. Dünya Savaşı infografik kitabını da şiddetle öneriyoruz. Kronik kitaptan çıkan bu eser emin olabilirsiniz ki şimdiye kadar önerdiğimiz en değerli eser. Savaşta kullanılan tankların özelliklerinden tutun, ülkelerin petrol rezervlerine... Çok güzel kitap. Linke tıklayıp eseri inceleyebilmeniz için birkaç saniye ara verip videomuza devam edeceğiz. Evet. Almanya işgallerini kabul ettirebilmek ve İngilizleri barışa mecbur edebilmek adına Fransa'yı işgal etmeye karar verdi. Ama mevsim kışa dönmüştü ve biraz beklemek şarttı. Ruslar ise Almanlarla Ben kendi geçmiş tarih videom demeyeyim de tarih yayınımda anlatmıştım. Aslında böyle bir şey yapmak lazım. Tamamen 2. Dünya Savaşı'nın what the fuck anları, böyle goofy anları, salak anları gibi bir seri yapmak gerekiyor. Almanlar operasyona çıkarken Fransa'ya, bu Blitzkrieg yapılmadan önce Ardenler tarafında şurada bir yerde arkadaşlar inanılmaz bir araç trafiği oluyor. Ve Alman ordusunun operasyon için hazırladığı tüm araçlar burada bir yerde yığılıyor ve trafikte sıkışıyorlar. Fransız scoutları, gözlemcileri bunu bildiriyorlar Fransız komutanlığına, topçu komutanlığına falan. Öyle bir şey olamaz abi. Sen bizi kandırıyorsun, sen delirmişsindir falan gibi bir şey deyip adamı siktir ediyorlar ve belki de Almanya'nın hani bir gecede bitirilebilecek operasyonel gücünü bitirmiyorlar. Sırf tamamen bu sikko ego yüzünden mi denir yani, enayilik yani tamamen. imzaladıkları anlaşma gereğince İskandinav ülkelerine baskı yaptı. Finlandiya bu baskıya boyun eğmeyince Kasım 1939'da kış savaşı başladı. Sedocum cevap verdi. Finler kendilerinden kat be kat güçlü Ruslara karşı beklenenden fazla Gelecek dayandı. kardeşim. Mart 1940'da savaş bittiğinde Sovyet orduları beklenenden çok daha az bir toprağı ele geçirebilmişlerdi. Kış Savaşı ile ilgili videoyu yine aynı şekilde sağ üstte çıkan karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Finlerle yapılan savaşı takiben Sovyetler Birliği, Letonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'nın Besarabya ile Bukovina bölgelerini işgal etti. 1940 baharında müttefikler İsveç-Almanya arasındaki demir koridorunu tıkamaya çalıştılar.
Hitler demir akışını korumak için Danimarka ve Norveç istilasına girişti. Kısa sürede bu iki ülkeyi işgal edecekti. Fakat Hayvan herif Hitler'in ya. odaklandığı asıl iş Fransa'nın istilasıydı. 10 Mayıs 1940'ta gerekli emri verdi. Alman ordusu Wehrmacht, müttefiklerin tahminlerinin aksine Ardenler bölgesinden sürpriz bir şekilde tankları ilerletti. Blitzkrieg taktiğini kusursuzca uygulayıp Manş denizine vardı ve çok sayıda düşman askerini Dunkirk cebinde sıkıştırdı. Alman komuta kademesindeki anlaşmazlıklar ya da Hitler'in İngilizlere olan müsamahası dolayısıyla kapana kıstırılan askerler deniz yoluyla buradan tahliye edildi. Yo hayır böyle değil bu. Müsamahayla falan alakası yok bunun. Tamamen liyakatsizliğin ve Hermann Göring isimli gerikalının şeyidir bu. Eseridir. Kendisi Luftwaffe'nin gücünü kanıtlarız abi. Orduyu kullanmayalım. 400 bin askeri sadece uçakla öldürelim gibi bir iddiada bulunuyor. Ve yapamıyor bunu ama. O yüzden de kardeşim adamlar geri çekiliyor ve belki de İngiltere burada yok edilseydi Alman ordusu tarafından devam edemezdi savaşa ama Hermann Göring kişisel şovunu çevirmek istediği için Luftwaffe ile burada bu cebin kaçmasına izin veriyor. Wehrmacht başarılı bir şekilde işgale devam ederken 10 Haziran'da İtalya'da Fransa'ya savaş ilan edip saldırıya geçti. Yine bir kırılma anı, tamamen şovdan yani. Ayın ortasında Almanlar Fransa'nın çoğunu ele geçirmiş, ele geçirmedikleri bölgede de kendilerine Öyle bir şey hangi mal izin vermiş? Hitler kardeşim ya. Hitler inanılmaz mal arkadaşlar. İngiltere'yi de çok rahat belki de hava savaşını kazanabilirdi. Yine böyle bir mal anından dolayı kaybediyor sonrasında. bağlı Vichy hükümetini kurmuşlardı. Alman ve İngiliz donanmaları Atlantik Okyanusu'nda çatışırken Hitler İngilizleri barışa zorlamak için Britanya adasına saldırmayı düşündü. Luftwaffe Temmuz'la beraber İngiliz şehirlerine bomba yağdırmaya başladı. Fakat İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri yenilgiye uğratılamadı. Hem bunun etkisiyle hem de savaşın yönünün değişmeye başlamasıyla Almanlar Donuma adaya attı. karadan çıkarma yapma girişimi olan Deniz Aslanı Harekatını iptal ettiler. Ben Tarih 2 yayınında tamamen bu savaşı işlemiştim. Battle for Britain diye tamamen gökyüzünde dönen bir savaş bu. Ve yenilgiye uğratamamalarının sebebi şey falan değildi. Beceremedi Almanlar falan değildi. Başta çok üstün başlarlarken kraliyet ordusunun, kraliyet hava kuvvetlerinin uçaklarını sert sert indirirlerken Churchill abi Hitler'in ne kadar ego manyak ruh hastası bir adam olduğunu biliyor ve Berlin'e bir bomba attırtıyor, tamam mı? Berlin'e bir tane bomba fırlatılıyor kardeşim. Ve Hitler diyor ki siz nasıl bomba atarsınız amınıza korus sizin Berlin bombalanamaz lan. Adam bütün hava kuvvetleri faaliyeti, bütün demeyelim de yani ağırlıklı bir kısmını, gökyüzünde kalması gereken ağırlıklı bir kısmını bombardımana çeviriyor ve Londra'yı işte şehir bombardımanına döndürtüyor olayı, tamamen ruhlarını kırmak için, yani psikolojik üstünlüğü almak için. Ama İngilizler tabii bunu yemiyor ve kaybettikleri uçakları daha iyi yapmaya başlıyorlar. Spitfire gibi çok daha üstün uçakları geliştirmeye başlıyorlar ve Almanları tokatlıyorlar. Yine verilen aptal bir karardan dolayı kaybedilmiş bir savaş var yani. İngilizlere karşı 2 tane çok kırılma noktası kararı veriyor Hitler ve siki tutuyor bu yüzden de. İngiliz radarı vesairesi tabii ki ayrı bir şey. O başka bir şey ama asıl kırılma noktasının ben bu olduğunu düşünüyorum abi. Berlin'in bombalanmasından sonra... A'yı yayınlar Sedom. Eyvallah Mesrep'cim, hoş geldin. Berlin'in bombalanmasından sonra abi bir hava operasyonu Battle for Britain farklı bir yön göstermeye başlıyor. Şehir bombardımanına dönmeye başlıyor. Onu bunu bırak reis, Stratejik sana her yanında stratejik tercih bombalar deme, hakkını senin vermeye çalış. stratejik bombardımanı bırakıp bayağı şehir bombalayıp terörize etmeye çalışıyor ve başarısız oluyor. Eylül 1940'ta Japonya'nın Almanya ve İtalya'nın yanında yer almasıyla Mihver Devletleri İttifakı oluştu. Macaristan, Slovakya ve Romanya'nın katılımlarıyla da ittifak güçlendi. Hitler, Britanya adası üzerine kara bir bulut gibi çökmüşken, Ana olay olmaz Mussolini abi, için pardon. Akdeniz'de bir fırsat doğdu. İtalyan orduları 13 Eylül'de İngilizlerin elindeki Mısır, Bu dal yarak da kardeşim 87 santimetrelik çenesiyle Atatürk'e devamlı sinyal atıyordu. SG'nin 2. Dünya Savaşı videosunu da izleyelim. Bu videodan sonraki zaten devamlı ben de üzerine konuştuğum için biraz uzun sürer. 34 dakikadan uzun sürecek kesinlikle. Ama keşke ESG ile beraber bir 2. Dünya Savaşı'nın salak anları gibi bir içerik yapmak isterim. Bir yazayım, belki gelir ya. Belki yapmak ister yani. Siz ister miydiniz lan böyle bir şey? Size istemediğiniz bir şey vermeyelim kardeşim.
Bir yazayım bakalım, isterse şey yapalım. Böyle bir yayın yapmak isterim ben çünkü yani özellikle Aksis tarafında tamamen romantizmden gerçekleşen alınan akıl dışı aptal kararlardan dolayı savaş çok kayboluyor yani. Sıra 28 Ekim'de İngilizlerle ittifak olmakla suçladıkları Yunanistan'a saldırdılar. Bu iki girişimde de başarısız oldular. Yunanlar beklenmedik bir inatçılıkla direnip İtalyan işgalini durdurdular. Bu arada Yunanistan'la biz belki çok taşak geçiyoruz. Hani historical enemy diye çok fazla laf vesaire yapıyoruz. Gay diyoruz, bilmem ne diyoruz ama İkinci Dünya Savaşı erasında arkadaşlar bu adamlar farklı bir şey gösteriyorlar. Farklı bir dirayet gösteriyorlar. Ve Naziler bu adamları opres etmeye çalışmasına rağmen, baskısı altına almaya çalışmasına rağmen ayaklanmaya devam ediyorlar ve bundan dolayı da her gün yüzlerce vatandaş infaz ediliyor Yunanistan'da. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda direnişle özgürlüğünü almayı başarmış tek ülke Yunanistan diye biliyorum. Yani Fransa bile direnişle alamıyor. Amerikan tek çıkartması geldikten sonra tekrar kendi özgürlüğünü alabiliyor ve Yunanistan bütün cephelerde direnişle Alman hükmünden kurtulan tek ülke diye biliyorum. İşte benim komşum abi. Kuzey Afrika'da durum daha kötüydü. İngilizler Yanlış. İtalyanları herkes yeniyor o zaman. Zaten İtalyanlar değil ki Yunanlıları burada yenenler. Almanlar geliyor sonra. İtalyanlar ağlıyor abi. Almanlar geliyor, dedileri geliyor. Onlar hallediyor burayı. daha kötüydü. İngilizler İtalyanlardan gelen saldırıyı göğüsleyip Şubat 1941'e kadar Sirenaica bölgesinin tamamını ele geçirdiler. İtalyanları Aynısı Libya'da da oluyor. Yine yarrağı yiyor İtalyanlar. Buraya biliyorsunuz efsane oluyor sonra burada Erwin Rommel. kurtaran İngiliz hükümetinin strateji değiştirmesi oldu. Berk ya eyvallah yavrum. Teşekkür Sirenaica'daki ederim. başarının ardından buradaki birliklerin çoğu Yunanistan'a kaydırıldı. İtalya Adolf ya Hitler, tamamen şovmen Mussolini'nin yani. işleri eline yüzüne bulaştırması ve İngilizlerin Yunanistan üzerinden Romanya petrolüne tehdit oluşturmasıyla duruma müdahale etti. Clown oğlum. Libya'da Mussolini Alman clown. Kuzey Afrika kolordusunu kurdu. Önce komünist bu Balkanlarda arada. ise Mussolini önce komünist biliyor musunuz? Amına kodumun clown'u. 1 Mart'ta Bulgaristan'ı, Bu arada Veta, Berkay Atum, Bergal Venç, Can Apaydın, Unique Copy, Damarlı Sipay bunlar siyasetçi abi işte. Hani gerçeklerden kopuk siyasetçiler yani. Atatürk'ün falan bu adamlar hakkındaki yorumları çok efsane yani. Mussolini için şey diyor. Halkı bu palyaçoyu diyor, soytarıyı diyor, ayaklarından asar diyor. Hitler için de savaş görmemiş bebe diyor amına koyayım ve öyleler yani nispeten. Hitler tamam şeyin piyasasını yapıyor çok fazla. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda halkımla beraber savaştım falan diye ama yanlışım yoksa postacıydı abi Hitler. Yani aslında ön cephede savaşmış bir insan değildi yani. Postacılık yapıyordu. Ne runner'lar var ya abi. Runner'lar abi. Onlardan birisiydi yani. ve 25 Mart'ta Yugoslavya'yı Mihver İttifakı'na dahil etti. 2 gün geçmeden beklenmedik bir olay oldu. General Dušan Simović Yugoslavya'da bir darbe yapıp yönetime geldi ve Mihver devletlerden ayrıldığını açıkladı. Bunun üzerine Hitler, Yugoslavya ve Yunanistan'ın işgalini içeren bir harekatın hazırlıklarını başlattı. Afrika'daki kuvvetlerin Haberci. komutanı Erwin Rommel, 31 Mart'ta saldırı başlatıp kısa sürede İtalyanların kaybettiği tüm yerleri alıp Mısır sınırına kadar dayandı. Başarı bir anda bu tali cephenin önemini arttırdı. Almanlar başarılarını sürdürüp Mısır üzerinden Orta Doğu petrollerine kaldı. ulaşabilirlerdi. Bunu önlemek isteyen İngilizler derhal cepheyi takviye etti. Bu adamı da yiyorlar ha. Bu adamı da yiyorlar baba. Bu adamı yiyorlar. Bu da Libya ve Mısır'daki savaşın hararetini arttıracak. Bu adamı geri çekildi diye yiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bilgilerimi tazelemem lazım. Bu adamı sen nasıl geri çekilirsin böyle bir karar alırsın diye mi yiyorlardı? Öyle bir şeydi herhalde. Savaşın Kuzey Afrika cephesiyle ilgili detaylı içeriği yine aynı şekilde sağ üstteki Yok karta suikast açısından demiyorum. Yani burada başlayan bir süreci var Libya'da. Stand your ground gibi bir şey oluyor. Bu adama böyle bir emir geliyor. Ama adam biliyor ki yani yerimde kalırsam öleceğiz yok olacağız ve kontrollü geri çekilmeyle veya Alman askerinin hayatını kurtarıyor ve bu onu vatan haini yapıyor bir anda amına koyayım. Böyle bir şeydi diye hatırlıyorum. İşte emre itaatsizlik muhabbeti. tıklayıp izleyebilirsiniz. 6 Nisan'da Balkan Seferi başladı. Alman 2. Ordusu Belgrad'a girip 17 Nisan'da Yugoslavya'yı devre dışı bırakırken 12. Ordu da Yunanistan'a girdi ve 22 Nisan'da ülkeyi teslime zorladı. İngiliz askerleri zar zor Girit Adası'na çekildiler. Almanlar savaşın en cesurca ve ilginç harekatlarından birini gerçekleştirip 20 Mayıs'ta Girit Adası'na havadan çıkartma yaptılar.
Fazlaca kayıpla da olsa adayı ele geçirdiler. Balkan Seferi'nin tamamlanmasından sonra Hitler gözünü ana hedeflerinden biri Rusya'ya dikti. Acaba Rusya saldırmasaydı Sovyetler Almanlara savaş açar mıydı lan? Ya da böyle kardeş kardeş yaşayıp giderler miydi hani? Hitler pek çok sebepten dolayı güvenmediği, uzun süredir diş bilediği Sovyetler Birliği'ne Kesinlikle Avrupa'da büyük bir soğuk savaş dönerdi. Eğer böyle bir kapanış gösterseydi herhalde İkinci Dünya Savaşı. Hani belki Birleşik Krallığın da teslim olduğunu düşünürsek. Ee, Bilmiyorum yani saldırmazdı gibi geliyor niyeyse bana ya. Çünkü çok enayi havası veriyor bana Stalin. Yani Almanların saldırmazlık paktına inanması, ne bileyim. Aman okuyayım, enayi gibi geliyor Stalin bana ya. İngilizlerin son umudunu kırıp barış da imzalatabilmek adına saldırmaya çok önceleri karar vermişti. A101 çalışanı mısın abi? O renkler ne abi? A101 bak bak. Azıcık yaratıcı ol, yaratıcı ol. Balkan Seferi bu planı biraz ertelese de Alman orduları Barbaros Harekatı'nı organize edip 22 Haziran 1941'de Rusya'yı işgal etmeye başladılar. Diğer mihver kuvvetleri ve Finlandiya da bu harekata katıldılar. Operasyonun başlarında Almanlar hedeflerinin çoğuna ulaştılar. Durmaksızın yol kat edip yüzlerce kilometre ilerlediler. Düşmanlarının gücünü doğuya kaydırmasıyla biraz ferahlayan İngilizler Ruslarla ittifak yaptılar. Orta Doğu'da hakimiyeti sağlayıp Ağustos ayı içerisinde Ruslarla beraber İran petrollerini Abi güvenceye aldı. etrafımız sarıldı. Bu tedbirlere rağmen panzerler hiç durmuyor, Rus düzlüklerinde önüne geleni ezercesine ilerliyorlardı. Eylül ayı geldiğinde kuzeyde Leningrad, güneyde Sivaspol hariç tüm hedeflere ulaşıldı. Hitler 30 Eylül'de Tayfun operasyonunu başlatıp Moskova'ya saldırılmasını istedi. Wehrmacht geniş bir alanı işgal etse de 25 Kasım'da şehre 30 kilometre kala durduruldu. Evet. Almanlar Burada o meşhur kol geliyor galiba. Not one step back abi. bitap düşmüşlerdi. Ayrıca hem insan kaynakları azalmış hem de ham madde gereksinimleri had safhaya çıkmıştı. Ruslar ise onca yenilgiye ve kayba rağmen düşmanı başkentin önünde Abi durdurmuşlar. geldiler abi. İç kısımlarda topladıkları güç ve müttefiklerin verdiği destekle karşı saldırı yapmaya Geldiler hazırlanıyorlardı. abi. Müttefiklerin ilk saldırı hamlesi Kuzey Afrika'dan geldi. İngilizler 18 Kasım'da Crusader harekatıyla mihver birliklerine saldırıp Aralık sonuna kadar onları başarılı bir şekilde geri attılar. 5 Aralık'ta ise Moskova önderinden Rus karşı taarruzu başladı. Kızıl Ordu saldırının şokuyla ve kışın onlara verdiği avantajla Wehrmacht'ı Stalin 150 racon kilometre geliyor ile şu an. 300 kilometre arasında geriletti. Fakat Nisan 1942'ye kadar sürecek saldırılarda düşmanlarını Rus toprağından çıkaramadı. Sovyet liderleri Almanların inatla Rus topraklarında tutunacağını ağır kayıplar vererek anladılar. İki cephede de taarruzun başlamasından az bir zaman sonra çok uzaklarda savaşın seyrini Tabii ya. değiştirecek büyük bir Empire olay of the oldu. Sun. Bende de Uzak Doğu'da Japonya. hiç bu kısmı yok 2. Dünya Savaşı'nın, biliyorsunuz mu? Hiç sıfır. Japonya niye nereye giriyor, nasıl oluyor? Bir tek işte şeyi biliyorum bunların. O deniz mücadelesini, Pasifik'teki deniz mücadelesini biliyorum Amerika ile. Hiç Japonya kısmı yok bende. Abi geçen bir şey diyordun. Sadrazam sol taş Şam gibi bir şey değil mi? Hayır, al bir de buradan yak sadrazam ikram. O amına koyayım ya. Abi Arda, Eterilit, Zuldami, Homelander, Dotrita, Doktor, Ek Dursun, kesenize bereket canlar. Teşekkür ederim. Şeyi biliyorum abi. Pearl Harbor'la Amerika'yı çok yarım Abi yamalak ben it kuplu sakat olsam diye bırakıyorlar. düşünüyorum. Bu ara Aynen. Amerika'yı çok deniz yani donanma kuvvetlerini çok böyle yarım yamalak sakat bırakıp bu şeyi kazanıp inisiyatifi alıp işte Pasifik'i, okyanusu falan kontrolleri altına alıyorlar. Sonra işte deniz savaşına hazırlanıyorlar Amerika ile. Sonra Amerika'nın one by one ada temizliğini biliyorum. O kadar yani, buradaki politik amaç ne? Japonya galiba Çin'i işgal ediyor falan. Oraları hiç bilmiyorum mesela. 1930'lardan beri yayılımcı bir politika güdüyordu. Bu amaçla Mançurya ve Çin'e saldırmış, Evet, buraları falan işgal ediyor galiba. Avrupalı devletlerin bazı kolonilerine göz dikmişti. Yani hali Onunla hazırda yiyesi Pasifik'te var olan dominayı. bir savaş vardı. Çıkarları doğrultusunda mihver devletlerinin bir üyesi olan Japonya, Japonya soykırımcı değildir abi ya. Adamlar onurlu abi bir kere. saldırgan politikasına devam edince Avrupalı devletlerin petrol Temiz ambargosuyla ya. karşılaştı. Onlar temiz ya.
Bunu kendisine fiili bir savaş ilanı saydığı gibi Almanya'nın başarılarından da güç alıp başta ABD ve diğer devletlerin kendi önünü kesmesine engel olmak için işe koyuldu. Çinlileri Kendisine Dunganga saldıracağını yapmamışlardır düşündüğü abi. ABD'ye ait filoyu yok etmek için 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor baskınını düzenledi. Böylece savaşa girmek için can atan ABD sahaya indi ve 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesi açıldı. Pearl Harbor baskını ile Sahaya ilgili indi. detaylı videoyu sağ üst taraftaki karttan izleyebilirsiniz. Başaramıyor ABD diye Başkanı biliyorum bu Frank- arada ben. Böyle çok başarılı bir saldırı olmuyor diye biliyorum. Hani hemen toparlanıyor Amerika. Roosevelt derhal mihver kuvvetlere savaş ilan ettiyse de ülkesi baskından Şaka sonra epey yaptım ben, sarsılmıştı. sopanın şeftalisini Amerikalıların iç siyasette kamuoyu birliği oluşturup savaşı girebilmesi için biraz süreye ihtiyaçları vardı. Japonya ise düşmanını aradan çıkarmış olmanın verdiği rahatlıkla hızlıca harekete geçti. Müttefik kuvvet devletlerinin elindeki kolonilere Aralık ayı içerisinde saldırdı. Hong Kong, Filipinler, Malaya, Singapur ve Birmanya'nın istilasına başladı. Bu ne oğlum la? Amına koyayım. Pasta keser gibi toprak kesip bölüyorlarmış onlar abi. Mayıs Onlar da çok feci büyümüş ha. 1942'ye dek adı geçen yerlerin çoğunu istila etti. Hatta Avustralya limanlarında demirli bazı düşman gemilerini dahi bombaladı. Japonların denizlerde elde ettiği kolay başarı kısa sürede kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yaradı. Rusya topraklarına sıkıca tutunan Almanlar, Ne? Mayıs 1942'de bir saldırı daha yapmaya karar verdiler. Rus karşı atağını First mi lan? durdurmuşlardı ve güçleri hala yerindeydi. Hitler Sen, savaşa bizden, devam edebilmek için seni Kafkasya'daki halife yapmak, buğdaya ve petrole padişah ihtiyaç duyduğu yapmak konusunda isteyenler ikna oldu. olmuş vaziyetteydi. İltifat etmedin. Öte yandan Milli Leningrad'ı irade da yolunu düşürmeye seçtin. hevesliydi. Hayat ve O şans. yüzden baharda yapılacak saldırı merkezden Moskova üzerine değil de kanatlardan Leningrad ve Stalingrad'a Hazreti, övdüğü ve övüldüğü Şimdi masıflara Filizli- maliktin. Bütün meziyetlerinle Türk'ün ta kendisiydin. Ambatukam. yapılacak. La bir sus la! Mihver Şu kuvvetlerin adam mavi bir durum sustun adını abi verdikleri la! harekat Haziran'da başladı. Wehrmacht Ağustos sonunda Volga nehrindeki Stalingrad'a yöneldi ve Kırım Yarımadası'nı güvenceye aldıktan sonra Kafkasya'nın içlerine doğru girdi. Sus artık! Stalingrad muharebesi sürerken Kuzey Afrika'da Erwin Rommel fırtınası İyi yayınlar esiyordu. babak. Başladığı yere dönen general, 1942 başında yeni bir saldırı başlatmış, Gazala önünde İngilizleri yenmiş, Tobruk'u almış ve Haziran ayında El Alamein önlerine kadar varmıştı. Bu ve Erwin. Doğu cephesindeki ilerleyiş, mihver kuvvetlerin savaşta ulaştıkları en uç noktayı teşkil etti. İngilizleri Mısır'da yenip Orta Doğu Arşe. petrollerine ulaşmaya çalışan Afrika Panzer Ordusu, 2. El Alamein muharebesinde savaş gücünün tamamını yitirdi. Uf. Rommel, Kasım ayında Hitler'in emirlerini kulak ardı ederek geniş bir alandan çekildi. Çünkü ABD güçlerinin de içinde olduğu müttefik kuvvetler 8 Kasım'da Meşale Harekatı'yla Fas ve Cezayir'den çıkarma yapmışlardı. Çıkarma yapan birliklerin sayıları giderek artıyordu ve birlikler Tunus'a doğru ilerlemekteydiler. Afrika'daki Adam mihver güçleri askerlerini iki ateş kurtardığı için şey oldu abi. Vatan haini oldu ya Emre itaatsizlikten. Hitler'in de verdiği Seviyorsun. tek bir emir var. Kalın geberin. Rusya'da da aynı paso. Circle yiyorlar. Kalın geberin. Kalın geberin. arasında kalmamak maksadıyla görülmemiş bir hızla geri çekilmeye çalışıyorlardı. Çıkarmayı takip Oğlum olması gereken falan değil lan. Yani bu emri vermenin bir aklı olmalı, anladın mı? Hoplatır, Hani bir hakkını verir. şeye hizmet etmeli yani. Şimdi hani tamamen onur gurur duruşu sergilemekten dolayı askerlerini sen geri çekmiyorsan ki özellikle Rusya'da Hitler tamamen böyle kararlar alıyor. O zaman malsın abi sen, yani ne yapıyorsun ya? Hani neye hizmet ediyor oğlum bu kararın? Asker ve değerli komutanlar kaybetmekten başka. Almanlar Abi Viç bizim hükümetinin Hitler'le yönetimindeki Çin'le Güney ittifak Fransa'yı yapmak işgal ederken istemiş. Alıyor Diğer oğlum, ne oldu? komutanlar Japonya ile Özellikle yapmaya şeyde ikna falan- etmiş ezberçime. Rusya'daki işte şehir savaşlarında falan sürekli böyle kararlar alıyor yani. Geri çekilmeyeceksiniz, durumunuz ne olursa olsun yerinizi koruyacaksınız. Hani ölecekseniz de öleceksiniz. Bu psikolojide kararlar veriyor sürekli yani. bazı hükümet yetkilileri Almanların eline geçmemesi için Fransız donanmasını yaktı. Almanlar Öyle adına görüşüyorum. durumlar her cephede kötü gider olmuştu. Kuzey Afrika'da mağlubiyet alındığı sıralarda Ruslar da yeni bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Stalingrad'da büyük bir direnç gösterdikten sonra Ural dağlarında hazırladıkları Aga o Hitler ben olsam kazanırdık. kuvvetlerle 19 Kasım'da Uranüs harekatını başlattılar. 1-2 günde Alman 6. ordusunu Stalingrad'da Evet, kuşattılar. mesela bu abi 6. çekilmiyorlar. ordunun kurtarılması için Aralık ayında kış fırtınası harekatı yapıldıysa da girişim başarıya ulaşamadı.
Ruslar düşmanının Güney ordusunu sarmak için Bir belgeselde görmüştüm. Belgeleri yok kardeşim. İstiyorsanız kaynak götüm deyin. Almanlar bayağı Ruslara sövüyorlarmış abi. Böyle savaşılır mı orospu çocukları, hani nizam yok bilmem ne yok, işte terörist gibi savaşıyorlar bu ne amına koyayım falan diye yorumlar eklemişlerdi yani. Bayağı gülmüştüm ona. Satürn İşte molotof atıyorlarmış. Bayağı işte random çıkıp tarıyorlarmış bu şehirde falan. Bayağı şey ya, urban combat yani. harekatına giriştiler. Bunun üzerine Alman orduları 1943'ün Ocak sonunda Don Nehri'nin batısına çekilirken Stalingrad'da hayatta kalan askerler de teslim oldular. Pasifik'teki savaşta yön değiştirmekteydi. Japonya 4 ayda Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı hedefine ulaşmıştı. Ama daha hiçbir şey bitmemişti. ABD'nin yeniden Pasifik'e dönmesini O engellemeleri sayede lazım. kazandılar canım tabii ki. Ruslar bu O bir yıl olmuş. irregüler diyeceğin, düzensiz diyeceğin savaş tarzından dolayı kazanıyorlar Stalingrad'ı. Yani Almanlara kalsa mesela, Almanlar şey diye duyuruyor. Stalingrad'ın çok büyük bir kısmını alıyor Almanlar ve aldık Stalingrad'ı diye de siyasi şovunu yapıyorlar. Çünkü adı Stalin falan ya hani. Onun bir siyasi ağırlığı oluyor. Onun şovunu yapacaklar. Ama durum öyle değil. Hala içeride bayağı terörist gibi direniş yapıyor orada Rus askerleri. Düzen müzen yok. İşte eline molotofunu kapan, pıpışını alan savaşıyor yani ve Videoyu bu şekilde de şey yapıyor. Atalım dakikadan bak, aynı konu çok gaza getirici değil. Yeter ya, eyvallah, yeter, yeter, gerçekten yeter. T eşittir işareti. Linke bakamayacağım ama kesene bereket kardeşim, sağ Anne olasın. 1006 aylık oldum. Bir yandan Çin'de ilerleyen Japonlar, ABD ile Avustralya arasındaki bağlantıyı kesmek için harekete geçtiler. ABD ve Japonya arasında Mayıs 1942'de Mercan Denizi Muharebesi gerçekleşti. Muharebede taktiksel Üstündekini nereden? A101'den aldım kanka. olarak Japonlar üstün gelse de stratejik olarak Amerikalılar zafer kazanmış ve düşmanını geri püskürtmüştü. Japonlar ikinci bir adım olarak Midway adasını alıp ABD donanmasını savaşa sokmayı ve düşmanın uçak gemilerini yok etmeyi planlıyordu. Bu düşünce neticesinde Haziran başında Midway Deniz Muharebesi gerçekleşti. Bu muharebe Pasifik cephesi için bir dönüm noktası oldu. Zafer ABD'de kalırken Japonlar hava ve deniz kuvvetlerinin mühim bir kısmını kaybettiler. Sonrasında Amerikalılar Japonya 3. ana savunma hattının Efsane bir gemileri vardı Japonların. Adı neydi işte? Miyamoto muydu? Böyle anime karakteri gibi bir dizaynı var, böyle değişik. Ha, Yamato mu? Ha, aynen Yamato. bulunduğu Solomon Bu Adaları savaşı da çok sikko kaybediyorlar diye biliyorum. Ufak bir belgeselini izlemiştim, hani Amerika üstünlük bayağı kurarak alıyor burayı. da saldırdılar. Ağustos'ta başlayan Guadalcanal Muharebesi Şubat 1943'te bitti ve bölge A101 müttefiklerin harca eline bitmez. geçti. Arakan ve Birmanya yönelik İngiliz taarruzları ise başarısız oldu. 1943 yılı mihverin düşüşünü de beraberinde getirdi. Kuşatılmaktan kurtulan Afrika'daki Alman ordusu hala düşmeyen Tunus'a kadar çekilip bu köprü başında direnmeye çalıştı. Müttefikler burayı Avrupa'ya geçmek için bir sıçrama noktası olarak gördüğünden mihver de Tunus'u olabildiğince İtalyanlar güçlendirdi. anında osuruyor bu Aylar arada. süren amansız çarpışmaların neticesinde mihver kuvvetleri daha fazla dayanamayıp 100.000'den fazla esir vererek Mayıs ayında Afrika'dan zar zor çekildiler. Böylece müttefikler için Avrupa'ya geçiş fırsatı oluştu. Müttefikler belli ki Avrupa'ya çıkarma yapacaklardı. Ama bunun nereden olacağı kafa karıştırmaktaydı. Benim Manş dedesi Denizi'nden Salim'in Yunanistan- Bu arada bu gazisi raddeye iki bacağı geldiğinde yok. savaş 20 ay çoktan olmuş Sedocuğum, hava iyi üstünlüğünü yayınlar. kurmuş oluyor şey ya. Allied Forces bayağı hava üstünlüğünü falan almış oluyor. Aslında burada kayıp olduğu savaşın belli bayağı yani. sahillerine kadar her noktadan saldırı gelme ihtimali vardı. Ayrıca en iyi adamlarını Tunus'ta kaybeden İtalyanlarla Almanların arası da bozulmuştu. Mussolini'nin ülkesini koruması için Alman yardımına ihtiyacı vardı. Ama o Hitler'in İtalya üzerinde hakimiyet kurmasından da korkuyordu. Afrika'daki işlerini tamamlayan müttefik birlikleri o sırada Husky harekatıyla yarım milyon askeri Sicilya'ya çıkarmak için hazırlanıyorlardı. Temmuz ayında hazırlıklar tamamlanınca çıkarma Palyaço. başladı. Adada Klan. savaş devam ederken İtalya'daki muhalifler Mussolini'yi devirdiler. Yeni Lol. kurulan hükümet müttefiklerle barış masasına oturmaya yeltenince Almanya lideri Mussolini'yi esaretten kurtarmak için kolları sıvadı. Amerikan ve İngiliz askerleri ise mihver kuvvetler Doğu cephesinden adam çekip savunmayı kuvvetlendirse de başarılı oldular ve Ağustos'ta adayı tamamen ele geçirdiler. Özellikle İtalyanlar Sicilya'daki çatışmalarda çok büyük kayıplar verdiler.
3 Eylül'de müttefikler İtalya çizmesinin ucundan çıkarma yaptılar. 5 gün sonra yeni İtalyan hükümeti savaştan çekildiğini ilan edince Naziler Ahse harekatını başlatarak önemli İtalyan mevzilerini ele geçirdiler ve İtalyan ordusunu silahsızlandırdılar. Lol. Amerikan ve Karnı İngiliz budur. askerleri hızla ilerlerken Hitler komutanlarının tavsiyesiyle Alp dağlarına çekilip bir savunma yapmayı düşündü. Fakat General Albert Kesselring'in Ekim ayında müttefikleri Roma'nın güneyinde durdurması fikrini değiştirdi. Başka cephelerde de savaşmasına rağmen Hitler burayı güçlendirip İtalya'yı savunmaya karar verdi. Hasta mısın dayı sen? Ya bu adamın böyle bir şeyi var, fantezisi var. Bunu tekrar Ardenler'de yine yapıyor böyle. Savaş yarrağı yemiş falan. Şimdi abi bak şimdi beni izleyin diyor. Bir tane hareket çekeceğim Amerika'ya diyor. Bitireceğim ben bunları falan. 1944'te böyle her şeyiyle vuruyor. Biraz başarılı da oluyor ama sonra tabii direkt çöküyorlar. Müttefikler Kasım itibariyle İtalya'daki savunma hattına defalarca saldırmalarına rağmen başarılı olamadılar ve büyük hüsran yaşadılar. İtalya'daki Alman savunması 1944 Mayıs'ına kadar hiçbir şekilde delinemeyecekti. İsterseniz Stalingrad sonrası bıraktığımız Doğu cephesine dönelim. Oho. Stalingrad yenilgisi ve Rusların 1943'teki baskıları sonucunda Alman A ordular Not grubu one Kafkaslardan step back. çıkıp Don Nehri'ne çekilmişti. Kızıl Ordu'nun ardı arkası kesilmeyen taarruzları karşısında Alman ordularının yaralarını sarabilmesi için geri çekilmesi gerekiyordu. Bu süreçte Harkov gibi önemli bir yer kaybedilse de çekilme gerçekleşti. Ve Alman savunma hattı Leningrad'dan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan 1500 O değil kilometre bir Merto, çizgiye hayır. girildi. Amerika'ya karşı yaptığı Alman savaş ya. ordusunun en başarılı general Battle of Bulge olması lazım benim bahsettiğimin. Böyle şeyin havanın kapalı olduğu bir tarihte tüm gücünü toplayıp Fransızlara çektiği Blitzkrieg hareketinin bir benzerini çekmeye çalışıyor. Biraz başarılı da oluyor ama hava aydınlandığı an abi, kötü hava koşulları açıldığı an yani amına koyayım Allied bayağı üstünlüğünü kullanıp havadan bütün mevzileri falan sikiyor, tank güçlerini sikiyor ve üstünlüğü geri alıyorlar hemen. Bu generallerinden da 10 gün falan sürüyor bu arada yani. Erich von Manstein, Güney Ordular grubuyla Şubat ayında modern tarihin en büyük kara muharebelerinden birinin sonucunda Harkov'u geri alıp cephede dengeyi sağladı. General Manstein'ın askeri kariyeriyle ilgili detaylı içeriği kanalımızda bulabilirsiniz. 1943 baharı gelirken iki taraf da kendi saldırı planlarını yapmaktaydı. Almanların tüm cephede genel bir taarruz gücü kalmamıştı. Ama ellerindeki gücü iyi kullanabilirlerse inisiyatifi ellerinde tutmaya devam edebilirlerdi. Almanlar bu düşünceyle Sovyet asker gücünün 1/5'inden fazlasının bulunduğu Kursk çıkıntısını vurmayı hedefledi. Hadi buyurun. Zitadelle harekatıyla O savaş. burası ele geçirilirse Kızıl Ordu'ya ağır bir darbe indirilecekti. Ruslar ve Almanlar Kursk'ta olacağı çok belli olan büyük muharebe için hazırlandılar. Almanlar Sicilya ve İtalya'daki müttefik çıkarmasından dolayı odaklarını tam toparlayamasalar da Temmuz ayında saldırıya geçtiler. Tarihin en büyük tank muharebesinin gerçekleştiği Kursk'ta Kızıl Ordu, Wehrmacht'a unutamayacağı bir yenilgi tattırdı. Ve cephedeki tüm inisiyatif Ruslara geçti. Kızıl Ordu saldırı sahasını ve baskısını arttırarak hızla ilerledi. Almanlar Eylül sonunda Dnieper Nehri'nin batısında zar zor tutundular. Kasım ayında Kiev'i dahi kaybettiler. Ayrıca Kursk yenilgisi Almanların Leningrad taarruzundan tamamen ve kesin olarak vazgeçmesine de yol açtı. 1943 yılı Pasifik'teki savaşın 3. aşamasını teşkil etti. Japonlar Guadalcanal Muharebesi'nde yenildikten sonra hemen hemen tüm noktalarda savunmaya geçtiler. Aha Finlandiya. Amerikalılar beklediklerinden hızlı toparlanmışlardı ve kendilerinin ekonomik gücü Washington yönetimiyle kıyaslandığında çok daha azdı. Bazı adaları kaybetmeyi göze alıp savunmalarını biraz daha geri çekip biraz daha zaman kazanmaya çalıştılar. Japonlar adayı Müttefik vermez devletlerin ya. liderleri 1943 sonunda Avrupa'daki savaş için 3 ana harekat belirlemişlerdi. İlki Normandiya'ya çıkarma yapmak, ikincisi Güney Fransa'ya tali bir çıkarma yapmak, üçüncüsü ise Roma'yı alıp Alplere ilerlemekti. Oppenheimer. İtalya'daki harekat birkaç dakika önce söylediğimiz gibi bir hüsrana dönüştü. Ve Mayıs 1944'e kadar müttefikler istedikleri başarıları New katılmasına ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumunuz ne? New katılmasına. Çok çetrefilli bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Böyle biraz işe yüzeysel yaklaştığın zaman inanılmaz vahşice, oçluk böyle anladınız mı? Hani ot yer bir şey. 2 tane atıyorsun bir de. Ama sonra o dönemin savaş şartlarına geldiğin zaman şey yönünden bakıyorsun. Bir Amerikalı olarak baktığın zaman ya abi ben ruh hastası mıyım? İşte ada ada ilerleyip
pes etmeyen manyaklara karşı sürekli Amerikan evladı kaybediyorum falan diye bakıyorsun. Onlar için de aslında stratejik olarak doğru gözükmüş bir şey oluyor ama sivilleri siliyorsun tamamen. Yani ne bileyim be abi ya. Savaş. Japonya'ya çıkmadan antlaşma yapabilirlerdi. Çıkarları için komple teslim olmasını istedi. Ben onu bilmiyorum mesela. Ben Japonya sonuna kadar direnmeye Pike çıktı Mert. Japonya ilk atom bombasında da teslim olmuyor diye biliyorum ben. İkincide teslim oluyor diye biliyorum. Benim bildiğim Japonya öyle teslim olmaya falan yatkın değildi yani. Amerika'da hani işte erkenden bitirmek istedi herhalde. O tarafı pek bilmiyorum. O tarafın siyasi şeyini falan bilmiyorum. elde edemediler. Hazirandaki saldırıda Roma ele geçirilse de yine istenilen mesafe kat edilemedi. Cephedeki 600 bin adam sene sonuna kadar Almanların da yer yer çekilmesi Savaş bitmiş sayılmaz mıydı? Tabii yani kesinlikle Allies'lar kazanmıştı yani artık hani süpürüyorlardı ama Japonya'ya çıkartma ilerleme gibi bir konseptle gitselerdi atom bombası yerine daha uzun sürebilirdi Japonya tarafı belki direniş göstersek olsaydı. ile Bologna-Ravenna hattına kadar anca varabildi. İtalya cephesindeki mücadele, Almanların Fransa'ya asker kaydırmasını engellemek dışında müttefikler adına çok da faydalı olmadı. Müttefiklerin ana hedefi Normandiya'ya yapılacak çıkartmaydı. 2000 kilometreden uzun olan Atlantik duvarını delip geçmek için var güçleriyle hazırlanıyorlardı. Öte yandan saldırı bekleyen Almanların durumu ise pek iç açıcı değildi. Özellikle emir komuta zinciri Arap saçına döndüğünden uygulanacak taktikler başta olmak üzere her konuda belirsizlik vardı. Bu ortam içerisinde İngiliz ve Amerikan birlikleri 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkarma yaptılar. Ve Almanların üst üste yaptıkları hataları da Çok güzel kandırıyorlar bu arada Normandiya'da. Normalde şuradan şey yapıyorlar, tahmin ediyor Almanlar hani en yakın yer burası, en hızlı buradan gelir falan diye. Amerikalılar da bu tahmini bildiği için kardeşim 17 boyutlu satranç oynuyorlar ve buraya tamamen balonlardan oluşan, bayağı şişme balonlardan oluşan bir sahte çıkartma ordusu kuruyorlar. Ve bununla fakeliyorlar çok güzel Alman istihbaratını ve sonra çok daha farklı bir yerden çıkartma yapıp daha off guard yakalıyorlar abi. Güzel bir operasyon çekiyorlar yani. Sonra da Hitler'in burada büyük bir mallığı var, acaba anlatacak mı? iyi değerlendirip sahile tutunmayı başardılar. İnfografik eserine göre müttefikler ilk gün 154.465 askeri karaya çıkarmışlardı. Selam. Savunma tertibatlarının derinliği ve Normandiya çıkarması ile ilgili pek çok istatistiği ikinci komuta zihinsel olarak iyice dağılınca ve özellikle Almanlar üst komuta zincirinde peşi sıra yapılan değişikliklerle ve özellikle 20 Haziran'da Hitler'e düzenlenen suikastle zihinsel olarak iyice dağılınca müttefikler tutundukları noktadan Fransa içlerine doğru saldırıya geçtiler. Anlatmadı. Abi Hitler'in kendine ait bir Royal Guard'ı var. Böyle SS Panzer Division işte şeylerden, yepyeni panterlerden oluşuyor. Ama adama ulaşamıyorlar. Yani Hitler'i uyandırmayalım, hani uykusunu bölmeyelim falan diye ve o kritik çıkartma saatlerinde, işte o ilk 12 saatlik kritik çıkartma saatlerinde o Hitler'i uyandırmadıkları için SS Panzer Division'ı da kullanılamıyor burada ve belki de değişir miydi savaşın seyri bilmiyorum ama yine çok inanılmaz mal bir olay yani. Hani adamı uyandırmayalım ne ya. Eylül ayına kadar çok büyük kayıplar vererek, yer yerde büyük fırsatlar kaçırarak Fransa'ya özgürlüğünü kavuşturdular. Ama Eylül ayında toparlanan düşman karşısında bir anda çakılıp kaldılar. 1944 kışı O geldi. panzerler çok yok be oğlum Ventos. Ya panterler tam aslında çok verimli bir karar değildi yani. Hitler'in tamamen işte propaganda yapmak için istediği bir nevi ve büyük silah hayranlığından da oluşmuş bir üretim. Yani benzinini yettirtemiyorsun, amına koyayım hasar alırsa tamir edemiyorsun. İnanılmaz şey yani, anladın mı? Hani nasıl diyeyim, efektif değil yani. Şov için güzel. Evet, hani göz korkutmak için çok güzel ama devamını getiremiyorsun yani. Tamiri yok, yakıt yettirtemiyorsun, yedek parça yetiştirtemiyorsun. İnanılmaz sikko yani. geldiğinde durum haritadaki gibiydi. Ha ama şimdi günümüzden baktığımızda bir mühendislik harikası mı? Kesinlikle o dönemine göre mühendislik harikasıymış yani.
Kış geldiğinde Batı cephesi sakinlese de Doğu cephesi için aynı şey geçerli olmadı. Almanlar Doğu cephesinde Ruslar karşısında iyice dezavantajlı duruma düşmüştü. Wehrmacht sayı olarak az olduğu gibi teçhizat, tank, silah sayısı bakımından da düşmanından daha yetersizdi. Sen de her Kaynaklar yanında durana tükenmiş, kardeşine hava bana üstünlüğü o zaman. tamamen Aa, Sağ Lord olana Gomery senden geldi üstü arkadaşlar. olacaksın. Benim kitabımda ayıya dayı demek yok oğlum. Ayının da dayının da ham. Oğlum Gomery şey değil mi lan? Erwin'in vs attığı adam değil miydi ya? Berkçe eyvallah. Aslında arkadaşlar ben Ortaçağ tarihi de çok ilgilendiğim dönemleri vesaireleri oldu. Haçlı işte Selçuklu dönemi ve Ortaçağ Fransa, İngiltere falan. Onlara da bir değinebiliriz ama sizin pek merakınız yoktur herhalde. Tamamen kaybedilmişti. Üstüne bir de cephe Var hattı ulan, tutunamayacak kadar genişti. Ruslar Amerikalılardan İşte 1000'den 1400'lere kadar parça parça tarihsel olaylara dair işte Haçlı seferleri 4. Haçlı'ya kadar falan. Hani oralarda bir ara bayağı merak konumdu yani. aldıkları takviyeyle de 1943 sonunda Kiev tarafındaki cephe çıkıntısından bir kış taarruzu Bu videodan başlattılar. sonra Emrah Geri Safa çekilmeyip Gökhan'ın savaşan WW2 Alman birliklerini sarıp hakkında yok yeni ettiler. attığı Leningrad kuşatmasını kırdılar. Ukrayna'nın batısını da ele geçirip Mayıs ayında Karpat Dağları'na kadar dayandılar. Bu ay içerisinde Almanya tarafı cepheyi az da olsa istikrara kavuşturmuştu. Ama Finlandiya ve Romanya gibi uyduları Sovyetlerle barış yapma konusunda oldukça hevesliydiler. Alt tayfa. Sovyet Müttefiklerin cepheci gibi Normandya yürüyünüz. çıkarmasını takiben Ruslar, Haziran ayı sonlarında Pripet bataklıklarından Belarus taarruzuna başladılar. En başarılı Sovyet saldırılarından biri gerçekleşti ve mihver hattı yarıldı. Kızıl Ordu Ağustos ortasında Varşova önlerine dek vardı. Romanya önce Furkan teslim Tümer. oldu, ardından taraf değiştirdi. Takiben Bulgarlar da Rus işgaline boyun eğip taraf değiştirdiklerini ilan ettiler. Finler de hemen hemen aynı dönemlerde pes ettiler. Kızıl Ordu'nun Rusları sonbaharda da durmayıp ilerlediler. Baltığı temizleyip Doğu Prusya'ya dayandılar. Almanya kaybedince Karpatlar biz de üzerinden Macar kaybediyoruz Ovası'na zaten. inip Budapeşte'ye dek ulaştılar ve Slav partizanlarla beraber Belgrad'ı ele geçirdiler. Yunanistan ve Yugoslavya'daki Alman kuvvetleri hızla çekilince Güney Balkanlar müttefiklerin eline geçti. Ruslar daha da ilerlemeye niyetliydiler. Ama kış gelince Almanlar Batı cephesinde olduğu gibi burada da toparlandılar ve katı bir savunma yapmak için son kez güç topladılar. Alman şehirleri müttefik uçaklarının bombardımanı altında bu sefer ana vatan savunması için çalışmaktaydılar. Tabii ya. Pasifik Savaşı'nda 4. evreye girilmişti. Amerikan donanmaları 1944'ün baharına kadar Gilbert, Marshall ve Caroline adalarını aldılar. Güneybatı Pasifik'te kritik kazanımlar elde ettiler. Böylece Japonların hayati olarak gördükleri savunma çemberinin ilk halkası kırılmış oldu. Sene ortasında hızlanan Amerikalılar Yeni Gine'de kritik hava alanlarını ve Mariana Adalarını alıp Japon iç savunma hattını da kırdılar. Mariana Adaları çok önemliydi. Çünkü bu adalar Filipinler, Çin, Formosa ve Japonya'ya doğrudan saldırmak için gerekli ilk yerlerdi. Sıradaki hedef Filipinler oldu. ABD, Japonların Batı Hindistan adalarındaki petrole ulaşmasını engellemek için Ekim 1944'te buraya saldırdı. Dünya tarihinin en kanlı hava ve deniz muharebelerinden bazılarının yaşandığı Filipinler harekatının sonucunda Amerikalılar kritik noktaları ele geçirdiler. Sonrasında da doğrudan Japonya adasına yöneldiler. İngilizler ise Hatta Çinlilerle para alırlar değil mi abi? birlik olup Japonları Gizli bir teknoloji falan ortaya çıkmaz bir anda yani. Birmanya'dan çıkarmaya çalışıyorlardı. 1944 yılı kışı geldiğinde Almanlar Berkan, biraz olsun eyvallah. toparlanmış ve savunma için adam akıllı organize olmuşa Yok be benziyorlardı. oğlum. Bundan cesaret alan Hitler, en iyi savunma saldırıdır prensibiyle Batı cephesindeki müttefik birliklerini yarıp geçmeyi hedefleyen bir taarruz için düğmeye bastı. Düğmeye basıldı abi. Adam yine bastı düğmeye. Müttefikler o sırada kendi saldırılarını organize etmekle uğraşıyorlardı. Zaferin geleceğinden çok emindiler. Hatta komutanlar kendi aralarında Noel'de Berlin'e girip giremeyecekleri konusunda iddialaşıp şakalaşıyorlardı. Hiç kimse Hitler'in 4 sene önce Fransa'ya saldırdığı şekilde saldıracağını düşünememişti. Fakat 16 Aralık 1944'te Almanlar dağlık ve ormanlık Ardenler'den sel gibi aktılar. Düşmanın bir kısmını çember içine alma şansını ele geçiren Almanlar, bu başarı karşısında kendinden geçen Adolf Hitler'in Paris'e yürüyüş emri üzerine taarruz güçlerini kaybettiler. Bu, Almanya'nın savunma için kullanabileceği gücün büyük bir kısmını yitirmelerine de yol açtı.
1945 yılında Hitler'in önüne konulan bütün raporlar çöküşü işaret etse de Hitler bunlara inanmak yerine saldırmayı tercih etti. Bir taraftan batıdaki emellerini muhafaza ederken öte yandan kuşatma altındaki Budapeşte'ye takviye yolluyordu. Halbuki Stalin Ya 200 bu adam bence silahsız başarılarda durmalıydı, biliyor musunuz ya? Yani işte Avusturya'nın katılması, işte Çeklerin belli bölgelerin alınması falan. Bence orada durulsaydı büyük başarılardı yani. 125 tümenle Vistül Nehri hattından saldırmayı düşünüyordu. Stalin'in böyle bir şey yapabileceğine kendi müttefikleri bile inanmasa da taarruz 12 Ocak'ta başladı. Yarılan hattı aşan zırhlı kolordular Polonya düzlüğüne yayıldılar. Almanlar bu saldırıyı hiç beklemedikleri için afallamışlardı. Düşmanlarını cephe hattının kısalması sayesinde Şubat ortasında Oder Sen de her Nehri'nde yanında ancak durana durdurabildiler. kardeş deme lan o zaman. Sana sağır olana sen de düzsü 1945 olacaksın. baharında Benim Almanya, kitabımda ayya dayı Fransa, demek Polonya yok ve oğlum. İtalya Aynında cumhuriyetlerinden dayı- saldırıya Oder Nehri'ne dayadı. Bir mucizenin onları kurtarmasını bekliyordu. Savaşı kaybederse Alman halkının da yok edileceğine canı gönülden inandığından ne pahasına olursa olsun direnmeye niyetliydi. Alt tayfayı değil. Onun sizi bu korusun. tutumunda Hep müttefiklerin alt tayfaya mı kayıtsız şartsız teslim söveceksiniz? talep etmelerinin de İzleyen tayfa etkisi vardı sizin elbette. köyde yaşayan basmalı ananızın önünde saygıyla eğiliyorum, sevgiler saygılar. 18 santimetre. Batıdaki müttefik güçler Mart başında Ren Nehri'ne saldırdılar. Ay sonunda nehri geçtiklerinde ise artık karşılarında hiçbir engel kalmamıştı. Nisan ayı içerisinde Berlin'e doğru bir koşuya başladılar. Yenildiğini anlayan Alman halkı Berlin'e Ruslardansa Amerikalıların ya da İngilizlerin girmesini yeğlemekteydi. Müttefikler 11 Nisan'da Berlin'e 100 kilometre kadar sokuldular. Ruslar da Mart ayında taarruza geçtiler. Kanatlarda başarı sağlasa Steiner'in saldırısı bu durumu tersine çevirir abi. Bak buradan böyle giderler. Buradaki Rusları kıskacı alırlar, sonra da uzun süre Oder'deki savunmayı kıramadılar. 16 Nisan'da şiddeti arttırıp savunmayı çökerttiler. Berlin'e Amerikalılardan önce varma Ayıp hırsıyla bitince batıya 24 yöneldiler. saat yayın 25 haklar bu Nisan'da belirse. şehri tamamen izole ettiler. 27 Nisan'da Elbe Nehri üzerinde müttefik kuvvetlerle buluştular. Bu noktadan sonra pek çok Alman birliği teslim oldu. Ama Hitler Berlin'in varoşlarından savaşa devam etti. Tüm ümitlerini kaybedince 30 Nisan'da intihar etti. Avrupa'daki savaş onun bence etmesi onun ne kadar korkak bir insan olduğunu zaten kanıtlıyor abi. ölümünü takiben 8 Mayıs'ta Yüzleşmeliydi yani, gerçekten o iddia ettiği liderse. resmen sona erdi. 1945 Pasifik'teki savaşın da son yılı oldu. Filipinlerin önemli noktalarını alan Amerikalılar ikmal yapamazsa Etti mi peki? ayakta kalamayacak Hadi buyurun. Japonya İmparatorluğunu devre dışı bırakmak için doğrudan düşmanın kalbine bir hançer saplamayı kafaya koymuştu. Bunun için Iwo Jima ve Okinawa adaları sıçrama taşı olarak Tokyo'ya yapılan hava saldırıları sırasında Şubat ortasında Iwo adasına saldırı başladı. Fakat ada beklenenden fazla direndi ve ancak Mart sonunda ele geçirilebildi. Sırada Okinawa vardı. 1 Nisan'da muharebe başladı. Cephenin kaderini belirleyecek muharebede Amerikalılar büyük kayıplar vererek adanın tamamını olmasa da işlerine yarayacak kısımlarını aldılar. Kızım. Çin'in güneybatısında kısa bir zaman Ne oldu Korkutmayın. tatlım? Evet korktum. Neden yaptın bunu? Seviyorum. Öp beni. Annen yemek yapıyor mu? Gerçekten. Evet, ben de ton balığı. Annem 2 tane ton balığı. Gerçekten. Biri bana. Biri sana öp. Ve beni bir daha korkutma, yürü. O öbür kestiklerimi buraya getir. Evet, burada duruyorlar. Yukarıdakiler. Onları galiba getirmedim. Tatlım, orası bak Luna Park değil ve yayındayım ve konuştuğum şeyler seni kötü etkiler. zarfından sonra Birmanya'da müttefiklerin eline geçecekti. Yılın ikinci yarısında Amerikalılar ele geçirdikleri adalar vasıtasıyla amansız bir hava taarruzu için düğmeye bastılar. Başta Tokyo olmak üzere Japon kentlerinin çoğu bombalar altında inledi.
Japon halkı arasında her geçen gün barışa duyulan arzu daha da artıyordu. Ama buna rağmen ellerindeki katı savunmalarını da devam ettiriyorlardı. Barış taleplerinde bulunsalar da Normal bomba atıyorlar, evet. gururları ve umutları onları kayıtsız şartsız teslim Seni olmaktan seviyorum. alıkoyuyordu. Eyvallah Firstborn. Amerikalılar Paragon, Tengri Sovyetler Mete, Odağı'nı Pasifik'e Ato, çevirmeden El Kadir, savaşı Mr. bitirme Bionio. uğraşındaydılar. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Japonya adasına çıkarma yapmak çok büyük kayıplara yol açabilirdi. Ama savaşı da bitirmeleri gerektiğinin farkındaydılar. Bu yüzden Japonların teslimini hızlandırmak için 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya bir atom bombası attılar. 3 gün sonra da Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Bombaların şehirlere düşmesiyle on binlerce insan İyi hayatını yayınlar kaybetti. kumandanım. Bombaların etkisi o an itibariyle çok anlaşılamadığından teslimi hızlandırmasa da Sovyetler savaş ilan edince Japonlar tamamen ümitsizliğe sürüklendiler. Japon İmparatoru 14 Ağustos'ta teslim olduğunu açıkladı. 2 Eylül'de de imzalanan belgelerle teslimiyet resmiyete döküldü. Bu şekilde 2. Dünya Savaşı başladıktan 6 yıl bir gün sonra 2 Ya Eylül bu 1900 Amerikalıların bir tane komutanı var. Bu Vietnam Savaşı'nda olması lazım. Değil mi? Vietnam'dı sanırım. MacArthur mu ne, böyle people. O E-word geliyordu az daha. O göt olanına kalsa arkadaşlar, adamın planı Çin'le Vietnam'ı atom bombalarıyla ayırmak, ikiye ayırmak. Yani orayı Fallout'a çevirmek. Bir atom bombasından oluşan bir nükleer wasteland yaratıp Çin'in Vietnam'dan kopmasını sağlamak. Ve bu bayağı tartışılıyor yani. Bayağı şey yapıyor, hani yapalım abi bunu falan diye bu getiriyor adam bu teklifi. 1945'te Ha, Kore değil la galiba, Vietnam herhalde. Kore Savaşı mı? Ya savaşı karıştırıyor olabilirim de teklif ve adam real yani. sona erdi. SEDO askerleri Eitalo. Büyük komutan abi o adam. Caner Gok eyvallah. 7 Toprax, Rusos yeter ya. 3.55'ten sonra bir dakika kadar izle, SEDO cidden çok gaza getiriyor ama şu sahne ya ne olursa olsun. Çok gaza getiriyormuş arkadaşlar. Kaçtan sonra izleyecekmişim ben de? 3.55'ten sonra. Çok gaza getiriyor arkadaşlar. 55 saniye izliyorum. Oğlum. Aliko eyvallah, teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada 9000 abonede 12 saat yayınımız, aynı zamanda sadakat puanlarıyla da alabileceğiniz 12 saat yayınınız mevcut. Haberiniz olsun, ben Toktir ailesini, Kafes ailesini uyarayım, bilgilendireyim. Sevgiler, saygılar. Ekdemir eyvallah. Arkadaşlar şimdi filme geçelim mi? Saatimizi de 8 İyi ettik. yayınlar SEDO. Çayımızı falan demledik mi arkadaşlar? Bir Fury gömelim ya. Sonra da akşam tankçılıkta bir gerçekten savaşın dibine vuralım ya. Pocket'lara bak la. Abi 55 saniye izledim. 55 saniye izledim. Canlar var mı alt tab tayfa bu arada? Onları düzleştireyim mi? Türkçe dublaj izleyeceğiz arkadaşlar. YouTube'dan izleyeceğimiz için. Görüntü kalitesi iyi ama Türkçe dublaj olacak. Haberiniz olsun. Ayıktırayım ben. La Fury öyle Fury değil la. Ne oldu Dark, bu ne? Bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Oğlum orijinal dil yok ki arkadaşlar, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bana söyleyin, ne yapabilirim? Allah Allah.